ben Damla. Çok çok uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz ve ben bu konuşmayı yapmayı gerçekten çok özlemişim. Bilenleriniz vardır zaten, finallerim vardı ve gerçekten berbat bir sınav dönemi geçirdim. Ama artık kaldığımız yerden düzenli bir şekilde devam etmenin vaktidir diye düşündüm. Bugün sizlerle Kadife'den, Roba'dan elbise olarak bilebilirsiniz veya Baby Doll elbise olarak bilebilirsiniz. Çok tatlı bir elbise yapımı göstereceğim. İsterseniz hiç daha fazla uzatmayayım ve hemen nasıl yaptığıma geçeyim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda daha farklı fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Elbisem için 2 metre kadife kumaş kullanacağım. 2 metre diyorum ama gerçekten çok ucu ucuna yetişti. Kumaşın hepsini kullandım. Eğer biraz daha fazla kumaş alırsanız rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bu kumaşı son kumaş alışverişi videomda göstermiştim. Eğer o videomu izlemediyseniz videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kadife boyutlu bir kumaş, yani aşağıdan yukarıya bakıldığıyla yukarıdan aşağıya bakıldığı rengi aynı değil. Kadife dikerken tek dikkat etmemiz gereken şey de bu zaten. Öncelikle kumaşımı tek yöne doğru 4'e katlıyorum, yani sadece enine doğru katlıyorum. Daha sonra kenarından bir sweatshirt yerleştiriyorum. Elbisenin robası nereme kadar gelmesini istiyorsam sweatshirt'ümde orayı ayarlıyorum ve ona göre kumaşımın üzerine yerleştirip kenarlarından kesiyorum. Aslında bu aşamadan sonra ön parça için yakayı oyabilirsiniz ama ben yakayı nasıl yapacağıma karar veremediğim için önce yapmadım. Hatta ilk başta V yapmayı düşünüyordum. Ondan sonra çevirdim. Elbiseye hangisi yakışır o an karar verememiştim. Daha sonra kumaşımın ucunu düzeltiyorum. Ve 25 santim olacak şekilde dikdörtgen parçalar kesiyorum kumaşımdan. Yani boyları 25 santim, enleri ise kumaşın bütün bir kenarı, yani 150 santim. Ben sadece bir taraf için, yani sadece ön parça için 2 parça dikdörtgen kullandım bu şekilde ve 2 katlı yaptım. Eğer eteği daha uzun isterseniz ona göre burayı artırabilirsiniz. Ölçerek 1,5 kat veya 2 kat olarak ayarlamaktansa kenarlarını büzdürüp gözünüze nasıl güzel geliyorsa o şekilde ayarlamanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu dikdörtgen parçalarımın kenarlarını gip elastiğiyle dikiyorum. Neden gip elastiğiyle dikiyorum? Çünkü büzgü yapması gip elastiğiyle gerçekten çok basit ve çok muntazam oluyor. İsterseniz dümdüz dikip alt ipi çekerek de büzebilirsiniz. Gip elastiğinin kullanımını ayrıntılı bir şekilde sağ üst köşedeki videoda anlatmıştım zaten. Onun için burada çok fazla üstünde durmadım. Parçalarımın kenarlarını lastikle diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi çok güzel büzgüler elde ettim. Şimdi bir beden parçamı alıp alt kısmına bu büzgülü parçayı yerleştiriyorum. Yüzleri birbirine bakacak şekilde tabii ki. Ve buradan dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kenarında kalan fazlalığı kesiyorum. Şimdi bu büzgüle kısmın altını dümdüz açıyorum. Yay gibi görünüyor. Ve diğer diktiğim büzgülü parçamı da bunun altına ekliyorum. Yine yüzleri birbirine bakıyor tabii ki. Burayı da diktikten sonra elbisemin ön veya arka parçasını oluşturmuş oldum. Burada katların arasını genişletip azaltabilirsiniz. Bu tamamen her şeyiyle size kalmış.
Aynı adımları tekrarlayarak arka parçamı da hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra iki parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştirip omuzlarından dikiyorum. Ben overlock makinesiyle kenarlarını temizleyip normal makinemle de dikiyorum. Eğer overlock makineniz yoksa kenarlarına sürfile dikişle dikebilirsiniz. Ayrıca sürfile dikişin ne olduğu gibi minik minik eğitim videolarımda videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi sıra geldi kolları kesmeye. Bu benim elimde kalan son kumaş parçasıydı ve şansıma kol tamamen sıfır bir şekilde bunun üzerine oturdu. Şimdi kolun bu omuz kısmını güzelce çiziyorum kumaşıma. Daha sonra kullandığım kalıbın kolunu ikiye katlayıp o noktadan itibaren darlaştırmak yerine genişletiyorum. Yani böyle bir kol uçlarında çanlık oluşturuyorum. İkiye katlamamın sebebi de dirseğimiz tam kolumuzun ortasına geliyormuş kıyafetlerde, onu öğrenmiştim. Onun için yaptım. Ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Keserken kolun bu üçgen olarak görünen kısmını makasla hafif bir yay şekli vererek kesiyorum ki daha sonradan kulakçık oluşmasın. Kol parçalarımı kestikten sonra bu yuvarlak kısmı tepeye kadar bir tarafından tıraşlıyorum. Burası ön tarafa denk gelecek. Bu adımı elinizden geldiğince atlamayın. Ben burada yaptım ama ön parçamda kolunu tıraşlamayı unuttuğum için çok da bir işe yaramadı açıkçası. Bunu da videoyu montajlarken fark ettim. Kolumu kol oyuntusuna tepeden kenarlara doğru iğneliyorum. Ve buralardan dikiyorum. Diktikten sonra omuz dikişlerinden tutup katlıyorum. Ve kol ucundan etek ucuna kadar dikiyorum yan tarafları. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey bu büzgülerin başlangıç noktalarını kesinlikle birbirlerinin üzerine oturtmak. Yani devamıymış gibi görünmesini sağlamak. Çünkü ben üst parçayı yaptıktan sonra etekleri tek tek eklemek yerine önce ön ve arka olarak yaptım. Ve bu bence çok daha kolay oldu çünkü yuvarlak bir şey dikmek biraz daha zor oluyor. Kenarlardan diktikten sonra yakaya geldi sıra. Yakayı kare yapmaya karar verdim çünkü bu elbisede sanki çok şirin dururmuş gibi geldi. İğneyle dekolteyi işaretledim ve ona göre çizim yapıyorum. Arka yakayı ön yakadan biraz daha yukarıda yapacağım. Çizdiğim yerlerden pay bırakarak kesiyorum. Kestikten
sonra yakanın kenarlarını nasıl kapatmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Ben minik minik biyeler hazırlamak istedim. Çok az kumaşım kaldığı için bunu parçalı parçalı yapmak zorunda kaldım. Ama eğer elinizde kumaşınız varsa kesinlikle bunu tek parça halinde yapıp daha sonra benim yaptığım ortadaki adımları atlayarak en son adıma gidebilirsiniz. Birazdan göstereceğim zaten, şu anda kafanız karışmış olabilir. Öncelikle biyelerimi hazırlamak için minik minik dikdörtgenler kestim ve bunları düzünden, yani içi içeride kalacak şekilde ikiye katlıyorum ve kenarından overlock çekiyorum. Bu tamamen katlı kalmasını sağlamak için. Parçalarımı hazırladıktan sonra bu şekilde görünüyor. Ben yönlerini karıştırmamak için iğneyle işaretledim. Çünkü kadife kumaşı dikerken çok dikkat etmemiz gerekiyor yönlerine. Öncelikle üst ve alt parçaları yapacağım. Yönünü iyice kontrol ettikten sonra yakamın kenarına biyemi yerleştiriyorum ve iğneliyorum. Tam bu omuz için olan dik kısımlara gelince iğnemi takıyorum ki makinede orayı hizalayabileyim. Tam dibine kadar dikeceğim ve bırakacağım. Arka tarafım için de aynı şekilde biyemi yerleştiriyorum. Burada yönlerini görüyorsunuz zaten ne kadar çok fark ettiğini. Parmağımla gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Başlangıç ve bitiş noktalarına çok dikkat ediyoruz burada. Parçalarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunları böyle içeriye doğru çevirerek yakayı temizlemiş olacağım. Az önce bahsettiğim tek parça halinde yapabilirseniz bu şekilde biyeyi döndürerek diğer tarafa doğru taşımanızdır. Ve içeriden de minik minik üçgenleri yapacağım. Onu da en son adımda göreceksiniz zaten. Eğer bu şekilde yaparsanız sadece en son adıma dikkat etmeniz gerekecek. Diğer iki biyemi de yakamın omuz kısmına iğneliyorum. Ve buralardan da dikiyorum. Diktikten sonra bütün biyelerimi içeriye doğru kıvırıyorum. Fazlalık uçları kesiyorum. Daha sonra biyelerimin çakıştığı noktaları üçgen bir şekilde tutuyorum ve 45 derecelik açıyla dikmem gerekiyor. Derece merece ne diyorsun Damla sen derseniz de o kısım kare olduğu için orada bir köşe oluşturmamız gerekiyor. Ve orayı tam çapraz bir şekilde dikerseniz, yani içeriye doğru kıvıracak şekilde dikerseniz hem çok düzgün duruyor hem de dışarıya doğru dönmüyor. Yani bu şekilde görünüyor. Bu da yaka için yapacağım son adımdı. Yakamı bitirdikten sonra kol uçlarımı incecik içeriye doğru kıvırarak dikiyorum. Ben kumaşımın az olmasından dolayı bu kadar ince kıvırıyorum. Daha kalın da kıvırabilirsiniz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra etek ucumu da aynı şekilde içeriye kıvırarak dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. En son olarak da etiketimi dikiyorum ve böylece elbisem hazır oldu. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda daha farklı fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.